Televizyonun şasisi yani devre katında bulunan malzemelere baktığımız zaman ise veya katlara baktığımız zaman ise ilk olarak besleme katını bakalım. Besleme katı şurada bulunuyor. Şu şekilde burada bulunuyor. Televizyonlardaki besleme katları switch mod güç kaynaklarıdır. Bu besleme katlarının 220 volt gerilim, televizyondaki çeşitli katlara gerekli olan çeşitli voltajlarda gerilimler üretir. Besleme devresinin çalışma gerilimini söylersek eğer, 220 volt AC gerilimin önce eksi alternanslarını kırpar. Yani şurada şöyle çizersek, bizim gelen alternatif gerilimimiz şu şekildedir. Şu kısımlar artıdır, şu kısımlar eksidir. Bunun önce eksi alternanslarını kırpar ve artılar kalır sadece. Sadece artı kısımlar kalır. Daha sonra bu gerilim düz bir hale getirilir. Yani şu şekildeydi bizim gerilimimiz. Bunu da tamamen düz bir gerilim haline getirir. Dümdüz hale getirir. Ve daha sonra da bunu 20 kHz civarında bir kara dalgaya dönüştürür. 20 kHz civarında bir kara dalga. Bizim bu gerilimimiz en başta 50 Hz'lik bir sinüsoidal gerilimdi. Bizim bu gerilimimiz en başta 50 Hz'lik bir sinüsoidal gerilimdi. Ancak biz bunu şu şekilde daha sonra kara dalgaya çeviriyoruz. Ve daha sonra da trafoya verilir. SMPS trafosuna verilen gerilimin frekansı bu şekilde yüksek frekanslı olduğu için SMPS switch mod güç kaynaklarında kullanılan trafo lineer güç kaynaklarında yani eski tip klasik güç kaynaklarında kullanılan trafolara göre daha hafif trafolardır, daha ufak trafolardır. Şurada gördüğünüz trafo daha hafiftir, daha ufaktır. Trafonun primerine gelen giriş gerilimi, şurada trafonun primeri şu kısmı oluyor, giriş kısmı oluyor yani. Buraya gelen giriş gerilimi 310 volt civarında bir gerilimdir. 310 volt civarında bir gerilimdir. Trafodan çıkan gerilim ise televizyondaki diğer katların ihtiyacına göre düşürülür. Yani şuradan primerinden trafonun çıkan gerilim şu kondansatörlerde daha doğrusu trafoda düşürülür. Trafonun çıkışındaki yani sekonderindeki bu gerilim direnç, diyot ve kondansatör elemanlarıyla şuradaki kondansatör, dirençler, diyotlar bu elemanlarla doğrultulur. Daha sonra da ilgili olan katlara gönderilir. SMPS switch mod beslemesinde giriş ve çıkış gerilimleri sürekli kontrol edilir. SMPS entegresi tarafından şurada gördüğünüz SMPS entegresi vardır. Bu entegre tarafından sürekli kontrol edilir. Giriş geriliminin değişmesi durumunda yani 220 voltluk şebeke geriliminin değişmesi durumunda kara dalgayı değiştirir. Bizim biraz önce gösterdiğimiz, çizdiğimiz kara dalganın frekansını değiştirir ve çıkış geriliminin aynı kalmasını sağlar. Yani bizim çıkış gerilimimiz diyelim ki 10 volt olması gerekiyorsa giriş gerilimi 220 volttan 230 volta çıkınca 11 volt gibi bir gerilim olacaktır bizim güç kaynağımızın çıkış gerilimi. Bizim güç kaynağımızın giriş ve çıkış gerilimleri sürekli switch mod entegresi tarafından, şuradaki entegre tarafından kontrol edilir. Eğer giriş gerilimi değişirse, yani şebeke gerilimimiz, şuradaki şebeke gerilimimiz değişirse, 220 volt geliyordu, işte 230 volt gelirse veya 210 volt gelirse, bu entegre verdiği biraz önce gördüğümüz kara dalgayı değiştirir. Kara dalgayı değiştirerek çıkış gerilimimizin, voltajımızın hep aynı kalmasını sağlar. Yani çıkış gerilimimiz diyelim ki bizim 10 volt olması gerekiyorsa şebeke gerilimi değişiminden dolayı bu 11 volt veya 11 volta çıkabilir veya 9 volta inebilir. Ancak switch mod entegresinin bunu kontrol edip buna göre kara dalgayı değiştirmesi sayesinde bizim çıkış gerilimimiz hep aynı kalır. İkinci olarak besleme çıkışında yani şuradaki çıkışlardaki akım kontrol edilir sürekli olarak. Eğer yüksek bir akım çekilirse
veya herhangi bir kısa devre olursa bir yerde bu entegre kara dalga vermeyi durdurur, kara dalgayı keser ve beslemenin çıkış vermesini durdurur. Besleme kaynağımız çıkışından gerilim vermez. Bu sayede herhangi bir kısa devre durumunda besleme kaynağında veya televizyonumuzun herhangi bir kısmında büyük bir arızanın meydana gelmesi önlenir. Bu teorik bilgiden sonra televizyon devre kartımıza, şase kartımıza bakarsak besleme kartı burada 220 volt kablosu, 220 volt kablosunun geldiği ve televizyon anakartına girdiği yer bizim besleme kartımızdır. Bu şekilde besleme kartımızı bulabiliriz. Burada gördüğünüz on-off anahtarı, 220 volt soketi, sigorta gibi elemanlar bulunur. Gelen 220 volt önce sigortadan geçer. Şurada gördüğümüz sigorta. Daha sonra kondansatör, bobin ve kondansatör üçlüsü vardır. Elemanları vardır. Bu elemanlardan geçer. Bu elemanların görevi, bu 3 tane elemanın görevi şebeke gerilimindeki yüksek frekansların engellenmesidir. Bizim şebeke gerilimimizde normalde 220 volt 50 Hz olması gerekir. Ancak bu şebeke geriliminde 50 Hz'in haricinde yüksek frekanslı sinyaller olabilir. Bunların yok edilmesi gerekir. Çünkü switch mod devresinde yüksek frekanslı bir gerilim kullandığımız için, biraz önce gösterdiğim yüksek frekanslı kara dalga bir sinyal gerilim kullandığınız için şebeke gerilimindeki bu istenmeyen yüksek frekanslı gerilimler, sinyaller bizim kara dalgamızı etkileyebilir. Bundan dolayı bu yüksek frekansların, şebeke gerilimindeki yüksek frekansların yok edilmesi gerekir. Bunları yok etmek için bu gördüğünüz kondansatör, bobin ve kondansatör elemanları kullanılır. Daha sonra bu yüksek frekansları yok etme elemanlarından sonra diyotlar kullanılır. Şurada gördüğünüz diyotlar. Bu diyotlar ile gerilimi doğrulturuz. Eksi alternanslarını atarız. Sadece alternanslar kalır. Ve bu diyotlardan sonra şebeke filtre kondansatörü kullanılır. Bu kondansatörler ile gerilim düz hale getirilir. Tamamen düz hale getirilir. Ve bu kondansatörün üzerinde yaklaşık 310 voltluk bir gerilim vardır. 310 voltluk gerilim oluşur. Bu kondansatörün değeri 250 mikrofarad, 300-400 mikrofarad civarında bir kapasitesi vardır bu kondansatörün. Ve 400 voltlukta bir voltaja sahiptir. Yani 400 voltluk bir voltaj dayanımına sahiptir. Bu kondansatörü şebeke filtre kondansatörü diyebiliriz veya bulk kondansatör denilebilir. Bu 310 voltluk gerilim bizim switch mod, SMPS trafomuza verilir. Switch mod trafomuza verilir. Bu trafodan geçtikten sonra şurada gördüğümüz MOSFET'e verilir. Şuradaki MOSFET'e verilir. Bu MOSFET normalde MOSFET 3 bacaklı bir elemandır. Bunun drain ve source bacaklarına gelir bizim trafomuzun gerilimi, 310 voltluk gerilim. Ancak bizim MOSFET'imizin drain ve source bacakları normalde açık devredir ve açık devre olduğu için üzerinden akım akmaz. Gate'ine bir gerilim vermek gerekir. İşte bizim buradaki switch mod osilatör entegremiz MOSFET'in gate'ine bir kara dalga gönderir. Kara dalga gönderdiği için de MOSFET'imiz drain ve source bacaklarını açıp kapatır. Açıp kapattığı için de drain ve source arasında bir kara dalga meydana gelir. Dolayısıyla MOSFET'imizden geçen gerilimde bir kara dalga haline gelmiş olur. Bu kara dalganın frekansı yaklaşık 20 kHz, 20.000 Hz civarındadır. Bizim burada kullandığımız switch mod trafomuzun üzerine 20 kHz'lik bir kara dalga geldiği için normal klasik güç kaynaklarında kullanılan trafolardan daha ufaktır, daha hafiftir. Eğer 50 Hz kullanmamız gerekmiş olsaydı, eğer 50 Hz'lik bir şebeke gerilimi kullanmış olsaydık, burada daha büyük bir transformatör kullanmamız gerekecekti. Eğer bizim giriş gerilimimiz 220 volttan farklı bir değer olursa, buradaki
switch mod entegresi verdiği kar dalgayı değiştirerek çıkış geriliminin sabit kalmasını sağlar. Ayrıca biraz önce de söylediğimiz gibi bu çıkış akımını da kontrol eder. Buradaki switch mod entegremiz. Eğer çıkışta, besleme çıkışında kısa devre varsa veya yüksek akım varsa MOSFET'e verdiği gerilimi keser. Bu şekilde MOSFET'ten akım akmayacağı için trafodan da bir akım akmaz ve çıkış gerilimleri tamamen kesilmiş olur. Burada şu kısımda transformatörün şu kısmında burada yok ama normalde bir optokupler olur. Burada direnç ve kondansatörle yapılmış aynı iş. Direnç ve kondansatörle yapılmış aynı iş. Bu iki transformatörün sekonder ve primeri arasında bir optokupler veya bir direnç, bir kondansatör gibi elemanlarla çıkıştaki akım ve gerilim kontrol edilir. Ve kontrol edilen bu akım ve gerilim switch mod entegresine gelir. Yani çıkışta gerilim sürekli bu hat üzerinden, bu yol üzerinden SMPS entegresiyle, switch mod entegresiyle kontrol edilir. Sekonder kondansatörlerini gösterirsek, sekonder kondansatörleri şunlardır. Bu gördüğümüz kondansatörler sekonder kondansatörleridir. Televizyondaki diğer katların gerilimlerinin alındığı kondansatörlerdir. Televizyondaki diğer katlar işte sistem kontrol katı gibi, ses katı gibi diğer katların hepsi belli bir gerilime ihtiyaç duyarlar ve bu gerilimler sekonder kondansatörlerinden alınır. Sekonderdeki diyotlar, şurada gördüğünüz diyotlar hızlı diyotlardır ve bunlar yüksek frekansla çalıştıkları için besleme katında biz hızlı diyotlar kullanırız. Degauss bobini soketi Degauss bobinine gerilim verme amacıyla kullanılır. PTC üzerinden Degauss bobinine gerilim gider. Şuradaki. Ve PTC ısınınca Degauss bobinine giden gerilim kesilir. Buradaki kondansatörlerde şu kondansatörler veya şu kondansatör şişme veya sızıntı olursa devremiz, besleme katımız arızalanabilir. Kondansatörlerin şu tepesine bakarak şişmeyi anlayabiliriz. Kondansatörlerin tepesinde bir bomba olursa kondansatör şişmiş demektir ve bundan dolayı görevini yapamaz ve devremizde arızalanma meydana gelebilir. Veya sızıntı yapmış olabilir. Belli bir müddet çalıştıktan sonra içerisindeki parafin maddesi sızıp dışarıya akabilir. Bunu da kondansatörün şu karta bağlandığı yer etrafına baktığımız zaman bu sızıntıyı da anlayabiliriz. Besleme katında arıza olursa sigorta atabilir ve yeni sigorta takılır. Ancak sigortayı taktıktan sonra devreye hemen gerilim verilmez. Sigortayı attıran, sigortanın atmasına sebep olan eleman aranır. Bu eleman köprü diyotlar olabilir. Şurada gördüğümüz köprü diyotlar olabilir. MOSFET olabilir. MOSFET olabilir. Veya düşük omajlı diğer dirençler olabilir. Besleme katında canlı şase dediğimiz bir bölüm vardır. Bu bölüm bu şekilde kartın arkasına baktığımız zaman görebiliriz. Bu bölümü kartın arkasına baktığımız zaman görebiliriz. Şurada bakın. Kartın arkasına baktığımız zaman görebiliriz. Canlı şase besleme katında gerilimi yüksek olduğu ve tehlikeli olduğu kısımdır ve bakın şuradaki kalın bir çizgiyle sınırları gösterilmiştir. Şuradaki çizgiyle gösterilmiştir. Bu bölgede 310 voltluk DC bir gerilim vardır ve bu gerilim oldukça yüksek bir gerilimdir ve çarpılma tehlikesi olduğu için bu kısımda çalışırken dikkatli olunması gerekir.
Besleme katıyla ilgili verilen bilgiler aslında LCD, LED ve hatta pek çok diğer cihaz için de geçerlidir. Çünkü o cihazlarda da benzer şekilde bir switch mod besleme kaynağı kullanılır. Ortaya çıkan arızaların büyük kısmı besleme devresinden meydana gelir. Bu gördüğümüz kat ise tüner katıdır. Şu kısım tüner katıdır. Bu da tüner kutusudur. Çubuk antenlerden, şu anda pek kullanılmasa da çubuk antenlerden gelen RF tipi yüksek frekanslı sinyaller tüner katına gelir şu bağlantı kısmından. Bu katta, tüner katında gelen RF sinyalden kanal seçme işlemi yapılır. Tüner katı metal bir kutu içerisine yerleştirilmiştir. Şu gördüğünüz kutunun içerisine yerleştirilmiş. Bu metal bir kutudur. Bunun sebebi bu katta yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar vardır. Elektromanyetik sinyaller vardır. Etrafımızda bulunan diğer elektromanyetik sinyaller tüner katındaki sinyalleri bozmaması amacıyla bu metal bir kutu içerisine konulur tüner katı. Ara frekans katı, tünerden çıkan yüksek frekanslı sinyaller ara frekans katına gelir ve ara frekans katında bu sinyaller yükseltilir. Çünkü tüner katından çıkan sinyal düşük genlikli bir sinyal olduğu için bu sinyallerin belli bir seviyeye kadar yükseltilmesi gereklidir. Buradaki ara frekans katında bu sinyaller transistörlerle birkaç defa yükseltilir. Daha sonra diğer kata gönderilir. Ara frekans katından çıkan sinyaller, ara frekans katından çıkan kanal sinyali önce, burada ara frekans katına çıkan kanal sinyali önce bir dedektör katına gelir. Şu kısımda dedektör katında bu sinyalin içerisindeki ses, resim ve senkron sinyalleri, kanal sinyali içerisinde ses, resim ve senkron sinyalleri vardır. Bu üç tane sinyal birbirinden ayrılır. Renk sinyali elektron tabancasına gider. Ses sinyali ses katına gider. Senkron sinyali de saptırma bobinlerine gider. Renk sinyali kanal sinyalinden ayrıldıktan sonra şuradaki entegre yardımıyla RGB olarak renklerine ayrılır. Kırmızı, mavi, yeşil olmak üzere renklerine ayrılır. Daha sonra ayrılan bu renkler şu soket yardımıyla ve şu kabloyla şu karta gelir. Ve bu kartta bu sinyal bu karta gelir. Bu kartta bu sinyal yükseltilir. Bunun içerisinde de yine yükselticiler vardır. Amfiler vardır. Burada yükseltilen sinyaller elektron tabancasına verilir. Elektron tabancasına ise bu şekilde bağlıyoruz. Elektron tabancasına şu şekilde bağlanır. Daha sonra bu renk kartındaki renk sinyalleri, yani kırmızı, mavi, yeşil renkler elektron tabancasına gider ve elektron tabancasından tüpe gider. Renk kartında ayrıca IHT trafosundan gelen fokus ve screen kabloları vardır. Şurada gördüğümüz fokus kablosudur. Bu da yine IHT trafosundan gelir. Ayrıca şu kırmızı renkli kablo screen kablosudur. Bu da yine IHT trafosundan gelir. Fokus kablosuyla gelen gerilim 1500 ile 7500 volt arasında bir gerilimdir. Bu gerilim IHT trafosundan değiştirilebilir. Ayrıca screen kablosuyla gelen gerilim de 400 volt civarında bir gerilimdir. Bu gerilimin değeri de yine IHT trafosuyla değiştirilebilir. Bunların IHT trafosuna değiştirildiği kısmını da gösterirsek eğer,
Şurada ayar kısımları vardır RH trafosunun ve o kısımlarından tornavida ile bunları yükseltip alçaltabiliriz. Screen ayarı ile ekrandaki görüntünün parlaklığını değiştirebiliriz. Focus ile de görüntünün netliğini değiştirebiliriz. Evet, şimdi ses katını anlatıyoruz. Ses katını bulmak için yapacağımız işlem hoparlöre bakmaktır. Hoparlörden gelen kablonun devre kartımızda bağlı olduğu kısım ses katımız oluyor. Tünerden aldığımız kanal sinyalinden ayrılan diğer bir sinyal ses sinyalidir. Ses sinyali de ses katına gider. Ses katını bulmak için hoparlörden gelen kablo takip edilir. Şurada gördüğümüz gibi hoparlör ve hoparlörden gelen kablo burada ses katına gidiyor. Ses katında bir amfi entegresi vardır. Şurada bunu daha iyi görebiliriz. Bir amfi entegresi vardır ve amfi entegresinin etrafında kondansatörler ve dirençler olabilir. Devremizdeki kanal sinyalinden ayrılan ses sinyali burada amfi entegresine gelir. Amfi entegresinden de bu kabloyla hoparlöre gider. Televizyonlarda kullandığımız hoparlörlerin demanyetize özelliğine sahip olması gerekir. Yani şeyle tuttuğumuz zaman herhangi bir gördüğünüz gibi herhangi bir metali çekmemesi lazım. Çünkü bunun eğer manyetik bir özelliği olursa tüpe giden elektronların yönlerinin değişmesine sebep olabilir. Bundan dolayı da bu hoparlörlerde demanyetize özellik olması tercih edilir. Şimdi de sistem kontrol katına bakalım. Sistem kontrol katı kullanıcının kumanda veya tuşlarla televizyona gönderdiği emirleri yerine getiren kattır. Sesi alçaltıp yükseltme, kanal değiştirme, kanal kaydı gibi kumanda ile gönderilen emirler, istekler önce sistem kontrol katındaki işlemciye gelir. İşlemci bu istekleri şu gördüğünüz işlemciye gelir. İşlemci bu istekleri ilgili kata gönderir. Kanal seçme işlemi yapmak istiyorsak buradan tüner katına bir bilgi gönderir veya sesi açıp kapatmak istiyorsak yine işlemci ses katına sinyal gönderir. Bu şekilde kullanıcının isteğinin yerine getirilmesini sağlar. Bir kanal düğmesine bastığımız zaman işlemci EEPROM hafıza entegresine bir sinyal gönderir ve bu şekilde o kanalın sinyali tünere gönderilir. Tüner o kanalı seçer. Sistem kontrol katını tespit etmek için televizyondaki tuşlar, televizyonun ön kısmındaki tuşlara bakılır veya alıcı infrared kızılötesi alıcı ledin olduğu kısma bakılır ve bu kısmın, bu bölümün yakınındaki entegre bizim mikro işlemci entegremizdir ve o kısım sistem kontrol katıdır. Evet, şimdi de yatay ve dikey katları anlatalım. Yatay ve dikey katlar kanal sinyalinden ayrılan üçüncü sinyaldir. Bunlardan birisi renk sinyaliydi, diğeri ses sinyaliydi, üçüncüsü de senkron sinyalleridir. Senkron sinyalleri de iki tanedir. Bunlardan bir tanesi yatay senkron sinyali, diğeri de dikey senkron sinyali. Yatay ve dikey katlar bu senkron sinyallerini yükseltirler ve yükseltilmiş bu sinyalleri saptırma bobinlerine gönderirler. Şurada gördüğümüz saptırma bobinlerine gönderirler. Yatay katı bulmak için EHT trafosuna bakarız. EHT trafosunun olduğu kısım, yani şu EHT trafosunun olduğu kısım yatay ve dikey katlarında olduğu kısımdır. EHT trafosu televizyondaki yüksek gerilimlerin üretildiği trafodur. EHT trafosunun aldığımız gerilimler anot gerilimi, fokus gerilimi ve screen gerilimi olmak üzere 3 tane gerilimdir. Anot gerilimi direkt olarak tüpe verilir ve elektron tabancasında üretilen elektronların ekrana çekilmesini sağlar.
yaklaşık 30.000 volt civarında bir gerilim olduğunu söylemiştik. Fokus gerilimi elektron tabancasında üretilen dağınık haldeki elektronları nokta haline getirip toparlar ve görüntüde netliği sağlar. Bunun da 1500 ile 7500 volt arasında bir gerilim olduğunu söylemiştik. Bunun ayarı da yine EHT trafosundaki şu kısımdan tornavida ile yapılabiliyor. Screen gerilimi de elektron tabancasından tüpe giden elektron miktarını ayarlar. Görüntünün parlaklığını ayarlar. Burada şöyle bakarsak eğer, evet, burada anot gerilimini şu şekilde gösterebiliriz. EHT trafosundan çıkan kablo ve şuraya çıkıyor ve burada tüpe veriliyor. Fokus kablosu şu gördüğümüz siyah kablo ve bu da bu kabloda buradan renk kartındaki şu gördüğümüz fokus bölümüne gidiyor. Screen kablosu da şu, bu da yine renk kartındaki şuradaki screen bölmesine gidiyor. Screen bölmesine gidiyor. Yatay kata gelen yatay senkron sinyali yatay çıkış transistöründe yükseltilir. Şu gördüğünüz transistör yatay çıkış transistörü, güç transistörü de denilir. Bu transistörde yükseltildikten sonra saptırma, yatay saptırma bobinlerine gidiyor. Dikey kata gelen dikey senkron sinyali ise şu gördüğünüz vertikal entegresiyle televizyonun tüpün şu kısmında bulunan iç kısımda bulunan dikey saptırma bobinlerine gidiyor. Bunu görmek biraz zor olduğu için buradan gözükmüyor. Bu dikey kattaki sinyalde vertikal entegresi dediğimiz bu entegrede yükseltiliyor ve dikey saptırma bobinlerine gidiyor. Yükseltilen bu senkron sinyalleri yatay ve dikey saptırma bobinlerine gider. Şu gördüğünüz soketlerle gönderiyoruz bu sinyalleri. Şu gördüğünüz bakın kırmızı beyaz ve sarı mavi soketlerle bu sinyalleri gönderiyoruz. Şurada bunları görebiliriz. Kırmızı ve beyaz yatay saptırma bobinine gidiyor. Mavi ve sarı da dikey saptırma bobinine gidiyor. Yatay ve dikey saptırma bobinleri sayesinde ekrana giden elektronlar ekranda kendilerine ait piksele çarparlar ve o pikseli aydınlatırlar. Yatay katta yüksek gerilimler olduğu için bu katta oluşan bir arıza besleme katının çalışmasını durdurmasına ve televizyonun tamamen kapanmasına sebep olabilir. Bu yüksek gerilimler arızadan dolayı eğer aşırı akım çekerse besleme katı bu aşırı akımdan dolayı çalışmasını durdurabilir. Bundan dolayı televizyon hiç çalışmıyorsa bunun sebebi yatay kat arızası olabilir. Evet, tüplü televizyon ile ilgili videomuz burada bitti. Hepinize iyi günler dilerim.